Japonya'da şöyle bir inanış varmış. Ana, aşkım ben çok duygusallaşıyorum. Ben de duygulandım. Ya. Çok kötü. Foy diye geçiyormuş. İkinci atılan bombanın ismi de. Şimdiye kadar gördüğümüz en ucuz. En ucuzu burası. Böyle baksana, yaptıkları her şeyi apaçık yapıyorlar. Helaller. Dilim tutuldu, her şey çok güzel. Boş valizle gelin buraya. Sen sanırsın evinde kahve hazırlıyor ya. Tipe bak. Burada da yine her Japon kültüründe olduğu gibi. Bir şey yerken bir daha iki kez düşünün. Nereden aklınıza geldi de bu tarifi yaptınız ya? Haşlamıyoruz, ne yapıyoruz? Yumurtamızı pişiriyoruz. Herkese yeni bir bölümden. Merhabalar. Bu bölümde sizinle Hiroşima'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak kaldığımız yeri göstereyim. Hiroşima bomba anıtının yakınında bir yerdeyiz. Şöyle bugün kapımız Hiroşima'ya açıldı. Hemen şurada elbiselerimiz var, serdik. Mesela hala yorgun. Gece 11'de yattık. Sabahın 8'inde kalktık. Yani aslında 8-9 saattir uyuyoruz ama böyle son birkaç gün bayağı yorucuydu bizim için. Şimdi de bildiğiniz gibi zamanında Amerika burayı bombaladı. Çadırımızı toplayıp yavaş yavaş oraları keşfedeceğiz sizinle, bakalım. Ya yıkıcı bir süreçti zaten ama ne kadar yıkıcıydı bunları birlikte gezip deneyimleyeceğiz. Her şeyden önce bir çadırımızı topluyoruz. Biz çadırı şurada kurmuştuk. Şu sarı binanın hemen bir 100 metre falan ilerisinde. Hemen arkamda gördüğünüz bina da çok acıklı bir hikayesi var. Bu bombadan sağ kalan tek bina diyebiliriz. Onun sebebi de atom bombası tam bu binanın üstünde atılmış. Muhtemelen etrafa yayıldığı için de daha az hasar görmüş burası. Tam 160 metre üstünde patlıyor bomba. Tam altında olduğu için sadece basınç oluşturuyor, patlamıyor. Sadece gördüğünüz gibi çatısı falan biraz göçmüş durumda. Yanmış. Ama çevresindeki her şey yok olmuş durumda. Geriye sadece bu kalmış ve bu binayı da böyle bir barış anıtı haline getirmişler. Aslında bir bakıma da bombanın ne kadar büyük bir yıkıma sahip olduğunu göstermek için yapılmış bir şey. Burada da bir tane çocuğumuz var. Şu an gördüğünüz gibi etrafta birçok öğrenci var. Bunun da en büyük sebebi Haziran'ın sonundayız ve okullar kapanmak üzere. Okullar kapanmadan önce çocuklar hani savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu bilinçlendirmek için getirip böyle bir okul gezisi yapıyorlar. Burada gördüğünüz gibi çocuklar var heykel olarak. Bunun hikayesini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Anlat bakalım. Çocuğun elinde bak bir tane şey var, turna kuşu var. Hani bu kağıtlardan katlayarak yaparsın ya. Evet. Bu çocukta Japonya'da şöyle bir inanış varmış. Ana, aşkım ben çok duygusallaşıyorum Ben de ya. duygulandım. Çok kötü ya. Evet. Bomba atıldığında çocuk 2 yaşındaymış ve hayatta kalmış. Ama sonrasında tabii ki lösemiye yakalanmış. 10 yaşına geldiğinde ve hastaneye yatmış. Japonlarda da şöyle bir inanış varmış. Eğer ananı çok kötü ya. Ağlama. Konuşamıyorum. Hastaneye yattıktan sonra şey olmuş. Bu gördüğünüz gibi kuştan 1000 tane yaparsan iyileşebileceğin anlamına geliyormuş. Böyle bir batıl inanış varmış. Konuşamıyorum ama. Bu çocuk da işte hastaneye yattıktan sonra bu turna kuşlarını katlamaya başlamış. Yaklaşık 664 tane falan yapmış. Sonrasında vefat etmiş. Ya. O yüzden de buraya onun da heykelini koymuşlar. Ağlattın bizi, turna kuşu. Ne kadar kötü bir şey ya. Burada da hatıralık eşyalar koymuşlar, bakalım onlardan. Turna kuşu şeklinde. Bunlar ne diye geçiyordu aşkım? Ya normalde kağıt katlama sanatı origami diye geçiyor. Full origamiden işçilikler var yani burada. Bu arada hepsi o çoğu turna kuşundan yapılma. Küçük turna kuşları, evet. Ben bunları farklı bir şeyler sanmıştım da bunlar da yine... Onları iç içe yapmışlar. Bak mesela özellikle buradakiler tamamen o kuştan. Burada da bak şey var. Çan var, çanın altında da yine turna kuşu var. Bunu çalınca ne oluyor? Anısına mı çalıyorsun acaba? Bilmiyorum ama ben de çaldım. Doparlandık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz.
Şurada da bir sönmeyen ateşimiz var. İkinci defa görüyoruz. Bosna Hersek'te de görmüştük. Şu anda şehrin tam göbeğindeyiz. Bilmiyorum, ben böyle biraz daha şu an derin anlamlar çıkarmaya çalışıyorum da muhtemelen de o kafayla yapmışlardır. Hani siz hala bizim kalbimizdesiniz gibisinden. Buraya da ateşi koymuşlar. Biraz böyle ufaktan hikayesinden bahsedeyim. İkinci Dünya Savaşı zamanında Amerika başta savaşa girmiyordu. Yani girmiyordu dediğim şöyle. Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'na girme nedeni 1941'de Japonya Amerika'nın bir limanını bombalıyor. Ondan sonra da Amerika resmi olarak savaşa girdiğini ilan ediyor. Bu dönemde Amerika atom bombası için hazırlıklar yapıyor. Sonrasında bombayı Almanya'da patlatmayı düşünüyor ama Almanya savaştan çekiliyor. Burada yanan Japonya oluyor ve Japonya'ya atmayı planlıyorlar. Bombayı atmadan önce Amerika uçaklardan aşağıya kağıtlar, pankartlar, broşürler atıyorlar. Hani bombanın ne kadar yıkıcı olduğunu, eğer gelirse patlarsa ne olacağını falan. Bu sürede de şey oluyor. Amerika bombanın parçalarını getiriyor yakınlarda bir yere, Japonya'ya, ve hazırlıklara başlıyor. Amerikan başkanı bildiri yayınlıyor. Barış çağrısı yapıyoruz size. Eğer barış çağrımızı kabul etmezseniz daha büyük bir yıkım yolda diye bir bildiri yayınlıyor. Bunun üzerine Japonya çaresizce bu durumu kabul ediyor ve Mokusatsu diyor. Bu da tam olarak neydi unuttum anlamını da. Kararsızız ya da teslim oluyoruz gibi bir şeydi Japonca'da. Ama bunu İngilizceye çevirirlerken kaba bir şekilde algılıyorlar onlar. bunun üzerine Amerika Başkanı bomba sürecine başlatıyor. Normalde her gün zaten Japonya bölgesi bombalanıyor. O yüzden sürekli böyle bir sirenler çalıyor ve insanlar kaçıyor. Sığınaklara saklanıyorlar. Ama 6 Ağustos'ta hiçbir siren çalmıyor. Çünkü hiçbir bomba atılmıyor. Bir anda sabah 8'de bir uçak yola çıkıyor ve sirenler çalıyor ama sirenler çaldığında uçak çoktan gözükmüş oluyor. Sonrasında uçaktan bombayı atıyorlar ve saat 8'e 15 geçe bomba patlıyor. Gelsene. Patladığı anda direkt 70 bin kişi vefat ediyor. Sonrasında da tabii etkileri devam ettiği için bu sayı 140 bine kadar çıkıyor. Bu yıkım bitti mi? Bitmedi. Daha devam ediyor Amerika çalışmalarına. Aradan kısa bir süre sonra 9 Ağustos'ta ikinci bombayı Nagasaki'ye atıyor. Orada da yine aynı şekilde çok büyük bir kayıp veriyorlar. Ve bunun üzerine Japon İmparatoru direkt teslim oluyor. Japonya da bu şekilde savaşı kaybetmiş ve bitirmiş oluyor. Ondan sonra da zaten bir daha atılmıyor. Aslında ilk ve son bir süreç oluyor atom bombası için. İnşallah bir daha da böyle bir şey olmaz. Şurada da bir Hiroşima Anıt Müzesi var. İçeriye gireceğiz, bakalım içeride bizi neler bekliyor. Buradan da böyle aşırı güzel bir açı var. Şöyle. Şurada durduğunuzda bakın, hem arkada barış anıtı gözüküyor hem de sönmeyen ateş gözüküyor. Bir şey değilmiş ya. Alıyorum 2 tane. Şu an 2 kişi başı 200. Burada biz paraları hala anlamadık. O kadar küçük paralar var ki. Mesela şöyle onlukları atalım. 10. Onluklardan bir kurtulalım. 10, 20. Şöyle bayağı bildiğim 1 yen bu. Ve kabul etmeyecek makine muhtemelen. Küçükleri etmiyordu genelde. Aa, etti burası. Etmedi. Etmedi. Şunlar 100 yen mesela. Şu para kaç bilmiyorum ama 25 falan olabilir. O parayı kabul etmiyor. Ne kadar uğraştırdık ya. Rabbim şükür ya. O tarihte bu şekildeymiş. Çok güzelmiş o zaman da ya. Şehir o zaman bile çok tertipli ve evet. düzenliymiş bu arada. Vay be. Ve şu anda da yine güzel toparlamışlar yani. Baksana, tren rayları falan var. Bayağı gelişmiş durumda. Çok iyi. Evet. Yani birçok insan, birçok ülkeye yapamazsınız, edemezsiniz demişler ama adamlar resmen sıfırdan yine mükemmel bir şehir kurmuşlar buraya. Bakın, patlamanın etkisini göstermek için şöyle şuraya bir direkt bölge koymuşlar. 6 Ağustos'ta bu şekildeymiş bak. Şurası o bombanın atıldığı bölge. Bu arada bu bombanın ismi Little Boy diye geçiyormuş. İkinci atılan bombanın ismi de Big Boy diye. Çünkü ikinci bomba 4 ton mu neymiş sanırım. Ve koca bir hiçlik bir yanda. Yıkıma bakar mısın? Saniyeler içinde, dakikalar içinde koca bir şehir yok oluyor. Ne kadar acılı bir durum. Yaklaşık bir yarım saattir burada oturuyoruz. Hem fiziksel olarak çok yorulduk hem de ruhsal olarak bir çöküntüye girdik. Bu arada oturduğumuz nokta da çok güzel bir nokta. Biz şu soldan geldik. Şimdi de sağa doğru devam edeceğiz. Burada dinlenme noktası olarak da tam böyle ateş anıtını ve binayı birlikte gören bir
oturma koridoru yapmışlar. Bu da yine çok anlamlı oldu. Müzeden ziyade böyle küçük detaylar, böyle biraz daha senin manevi olarak hüzünlü veyahut da o atmosferi hissettirecek şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden şu ortam benim için müzeden daha etkili ya. Tamam içeride falan da yine vardı bir şeyler de. Yani onlar beni etkilemiyor. Bu tarz şeyleri hissetmek beni daha çok etkiliyor. Bu arada sanırım babaannem de 45'li. Her önemli tarihte sizden biri doğdu. Geçen babanı söyledik zaten, baban demiş beni kıskanıyor mu demiş. Şimdi de babaannesi yazacak altta beni kıskanıyor mu diye yorumlarda. Yorumlar demişken eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilir ve katıl butonundan bize aylık veya küçük meblağlarda destekler verebilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi biz hala asıl gelir kaynağımız müzik. Sokak müziği yaparak geziyoruz. Şurada gördüğünüz güzel aletle. Beni bu yükten kurtarın dostlar. Hepimizin buna ihtiyacı var. Sizin için daha kaliteli içerikler üretip böyle full YouTube'a ağırlık vermek istiyoruz. Ama bu tabii ki zaman alacak bir şey. Umarız bunu da başaracağız sizinle. Diğer odalarda böyle patlamanın etkilerini göstermek için bakın buraya kalan kıyafetleri koymuşlar. Yıkımın ne kadar etkili olduğunu göstermek için şöyle fotoğraflar eklemişler. Bakın nasıl eritmiş metalleri, taşları. Hepsi birbirine karışmış. Bisiklete bak. Şuna bak. Abi çok kötü ya. Burada da girişe de böyle bir mühür yeri koymuşlar. İsterseniz şuradan basabiliyorsunuz. Vesilecim bastı bir tane. Tek Ne kadar basabileceğimiz gözükmese. bu vardı. O yüzden hatıra olarak aldık diyebiliriz. Oha, money exchange koymuşlar. Şuna bak. 1 dolar 130 yani normalde 145 yani. Bir tık komisyon alıyorlar. Bombayı bitirdik. Gezimize devam ediyoruz. Gel şuradan devam edelim aşkım. Japonya'da da çok fazla pasaj kültürü var. Şimdi o pasajlardan birine giriyoruz. Bu Hiroşima bölgesindeki en meşhur ve bayağı büyük bir pasaj. Hemen karşımızda zaten. Bakın direkt girişte bizi ne karşılıyor? Anime karakterlerinin olduğu bir mağaza. Kartlar, koleksiyonluk ürünler. O da niye zaten anime kültürü Japon, yani çok fazla anime üreticisi var Japonya'da. Ali çok fazla izliyor animeleri. Diyor ki bir anda sanki o animelerin içine girmişim gibi, o çizgi filmin içindeymişim gibi hissediyorum diyor. Harbiden de öyle. Ya ama şöyle bir durum var. Böyle konuşmaları Konuşma falan tarzları aynı. o animeden çıkma gibi böyle uzatıyorlar falan. Hani filmde "Vaa" falan yapıyorlar. Arigato falan diye böyle uzatıyorlar ya. Ali'cim Çok bazı garip kelimeleri biliyor. Şuna bak. Fiyatlara Sebebi mi var? bakalım mı? Bakalım. Oo. 180 bin. Yani 1 dolar. Aa ne güzel Uygun kokuyor değil içerisi. mi? Ve hepsi çok güzel kokuyor, gözüküyor. Ay dilim damağım. elim, Ramen her yemeyelim şey. mi? Yiyelim. Donat da 180. Which one is better? Pizza? Better. Good. Good. Which one is? Good. Ah, Which? my favorite one is Chocobasho. This. Okay. Thank you. Thank you. Tamam, bir tane de ondan alalım. Şurada yazıyormuş bu arada. Bu çikolatalı, diğeri neymiş? Kokonat çikolatası diye geçiyormuş. Ben ondan alıyorum kesinlikle. Evet, hadi deneyelim aşkım gel. Toplam ikisine ne kadar ödedik? 374 yen ödedik. Bu bizim sabah kahvaltımız bu arada. Yiyebilir miyim? İçindeki yağın tadını o kadar güzel hissediyorsun ki, tereyağının tadını. Ben bunu... İkisi de okey bence. Ama bu az şekerli, şu bayağı güzel şekerli. Net bu daha güzel. Evet. Tatlılara bayılıyorum. Asya'da tatlının hamurunu çok güzel yapıyorlar genelde. Kekleri güzel yapıyorlar, yumuşak yapıyorlar. Bunun sırrını hala bilmiyorum. Yani ama bizim Türkiye'deki o yumuşak keklerle hiç alakası yok. Evet, güne tatlıyla başlayarak Tatlı asıl zararı kendimize veriyoruz. ve şu an 4 saattir hiçbir şey yemedik yani. Evet. Aha burada da Sazeria var. Her yerde Sazeria var burada. Bilginiz Çok olsun. iyi. Bu Sazeria dediğimiz yerler nasıl bir yerler? İtalyan bir restoran. Yemekleri Asya'da, Hong Kong'da gördük, Japonya'da gördük daha. Kore'de de varmış sanırım. Çok lezzetli ve daha hesaplı kalıyor. 400 yene biz pizza yedik mesela geçen gün. Buradaki porsiyonlar biraz daha küçüktü ama Hong Kong'dan. O üzdü. Ama yine de okeydi ya. Evet, çok güzel. Yani zorda kaldığımızda oraya gidip gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz çünkü lezzeti çok iyi. Japonya'da öyle bir sorunla karşılaşmayız muhtemelen. Çünkü Japonya'da her şey çok iyi. Hong Kong'u da bu arada çok seviyoruz ama hani bazı şeyler de çok batmıştı. Aynen, buraya gelince Evet. fark ettik. Burada da ikinci el ürünleri değil, sıfır ürünler satıyorlar ama daha ucuza satıyorlar. Mesela AirPods
Pro 2. 22.980 yen. Şimdiye kadar gördüğümüz en ucuz. En ucuzu burası. En. Şuna bak. Bu arada hepsi ikinci el değil. Sıfır ürün de bulabiliyorsun kapıdaki gibi. Yani. Müzik çaldığı için çıkıyoruz ama. Hadi. Japonya'da böyle bu tarz yerler her yerde var. Her şehrinde. Onlarda böyle derinlere indikçe daha ucuzları bulabiliyorsun. Böyle daha... Baksana yaptıkları her şeyi apaçık yapıyorlar. Helal lan. Aşkım biz bunu Singapur'da da gördük. Bu Evet. yeni oluşan bir kültür değil ki. Biliyorum. İnsanlar sürekli bizim videolarımızı izlemiyorlar bu arada. Direkt bu videoyu da açabilirler. Evet, ben sürekli şey hissediyorum. Sanki bizle birlikte Daha ilk önce bölümden bugüne gördüysek onu kadar göstermeye gerek yok düşüncesi var. ilk günden bugüne kadar sanki böyle tüm her şeyi izlemişsiniz gibi hissediyorum. İzlemediyseniz de izleyin ya. İzleyin. Burası da Japon ürünleri satıyor. Yöresel kıyafet falan. Baksana abi falan yöresel giyinmiş. Çok Hangi abi? tatlıydı. İçerideki abi mi? Evet. Çalışanların hepsi yöresel giyinmiş. Siyahla oturuyor gördün mü? Evet. 3000 yene metresini mi satıyorlar? Ne yapıyorlar? Şuna bak. Çok rahatsız edici ya. Burada çok fazla bundan göreceğiz sanırım. Evet. Ve. Aşkım ilerleyemiyoruz. Dilim tutuldu. Dilim tutuldu. Her şey çok güzel. Baksana müthiş şeyler var. Neyse hadi gidelim. Boş valizle gelin buraya. Burası da, burayı kesinlikle gezmeliyiz gel. Antikacı mı? Bu ne? Girişinde yumurta satıyorlar. Ben de anlam veremedim çok. İnşallah dersem söyle. Değmiyor, dikkat et ama. Böyle ikinci el gibi. Biraz böyle geçmişe dayanan şeyler. Antika ürünler satıyor gibi Aynen geldi bana. antika falan. Şunların ne olduğunu biliyor musun? Bak şunlardan kulakların arasına. Aa, oha. İlk kez görüyorum biliyor musun? Böyle bu kadar satanı ben de ilk kez görüyorum. Baksana inceleyince incik cincik. İncığını cincığını. Bu ne? Tuzluk mu bunlar? Değil herhalde. Koshi, kokeshi. 1200 yenmiş bak şu. Aa bak. O ne? Hem Çok çırpacak. Aa, çok mantıklı. Şey yazmışlar buraya da. Barış hiçbir zaman tankla ve ordularla gelmeyecek diye yazmışlar. Burada neler var? Ucuz mu bunlar? Aşkım dürüm fürüm satıyorlar. 650 yene kocaman tortilla tarzı dürüm satıyorlar. Çok iyi duruyor. Aşkım ben burada gezerken acıkıyorum ya. Aşkım ben çok acıktım. Ben de açken gezmeyin. Ay bunlara bak pankekimsi şeyler var. 432 yen o da. Bak burada da reçeller var. Şuna bak. Reçel mi? Domates turşusu herhalde bu. Turşu değil mi bu? Şuna bak kocaman üzüm sandım ben baştan. Domates değil bence. 1080 domates aşkım ya. Nasıl domates ya? Domates ya. Domatesmiş evet. Ya üstünde kocaman tomato yazıyormuş zaten. Balık kuruları. Hiç sevmem. Her yerde balık kurusu var ve deli gibi Tiksindim tüketiyorlar. ya, Çok garip tiksindim geliyor. var ya burada. Çok bambaşka şeyler var değil mi? Bağımsız şeyler. Evet ama satılan hepsi de çok şeyler. güzel değil mi? Bunlar kimçi. Kiminçi? Kimçiyi de artık burada deneyelim. O ne kimçi? Ben bilmiyorum kimçiyi. Direkt küçük balıkların kurusu da değil. Kemiği sadece resmen yani. Omurgasını koymuşlar, kafasını gidelim. koymuşlar balığın. Bunları nerelerde kullanıyorlar hiçbir fikrim yok. Şuna bak. Bu da balık yine. Embriyoyken mi aldınız? Ne yaptınız siz bunları ya? Çok garip. Ve bunu 640'tan satıyorlar mesela şu ürünü muhtemelen. Ya da 540'mış pardon oradaymış. Vesile nerede? Vesile'yi kaybediyorum hızlıca. Buradayım. Sabah daha aktif burası şu anda fark ettiysen. Akşam kimsecikler yoktu yolda. Hatırlamıyor musun? Evet, kalabalık. Ya Japonya'da hayat saat 8-9'da bitiyor. Hani normalde 10'da tamamen her yer bitiyor. 8-9'da da böyle tek tük insan görüyorsunuz. O yüzden hani buraya bir aktif gece hayatı da olsa çoğunlukta Japonya'da insanlar sabah saatlerinde yaşamayı tercih ediyorlar. Bu da güzel bir şey bence ya. Onigiri alma vakti. Evet. Gel birer de onigiri gömelim de. Birer mi, ikişer mi? Evet şimdi 4 tane onigiri Ne aldık. yapalım, alalım mı sıcak su sence? 684 yen tuttu. Şuradan bir de kahve için sıcak su alacağız biz. Doldur. Çizgiye Yeter. kadar. Kahve var şurada verir misin? Karıştır, salla karıştır. Vesile bitmiyor. Vesile'nin süreci bitmiyor. Vaa süt mü o?
Çok güzel, çok. Sen sanırsın evinde kahve hazırlıyor ya. Tipe bak. Gittiğimiz her yerde böyle 5 saatte hazırlanıyorum. Al bunu da. Arigatou gozaimasu da. Arigatou gozaimasu. Nereye oturacağız? Keşke şu ortalara oturma yerleri yapsalardı. Onigiri yemeyeceğiz. Farklı şey yiyeceğiz dedik. Poğaça yiyip yine onigiriye döndük ya. Her gün yiyebilirim. Her an yiyebilirim. Cidden çok lezzetli bir de ya. Müthiş. Orada yesek ayıp olur mu? Aa. 3 tane sandalye koymuşlar. Hani hem kahve almayıp hem de o kadar yer işgal edip. Böyle kapitalist sistemi çökerteceğiz. Az kaldı. Destek vermeyerek ama. Anam düşüyoruz. Bu sokağı da bitirdik şimdi. Bir kahvemizi içeriz. Starbucks'ta gelmişiz bir kahvemizi Kendi yaptığımız içelim. kahve içelim. Ondan sonra geziye devam edeceğiz. Hadi yoruldum. Devam edelim mi? Hiroşima kalemiz var. Zamanında imparator tarafından kullanılmış bir kale. Etrafı da göstersene. Mükemmel ya. Şimdi Hiroşima kalesini arıyoruz. Oramago, buramago. Neredesin sen? Nereye koydular seni? Heh, karşıda Hiroşima kalemiz. Aa bak burada da su kuyusu var. Biz bildiğimiz usulden gidelim mi? Gel aşkım. Ah ayağımı vurdum. Orada yaya geçidi varmış kız 300 metre ötede. Ama buradan kestirme yaptık biz. Bu arada kale çok küçük gözüküyor. Böyle daha ihtişamlı bir şey bekliyordum ben. Asıl kale şurada bak. Gördün mü? İki parçadan oluşuyor bölge yani. Burada da yine her Japon kültüründe olduğu gibi burada bizi balıklar karşılıyor. Balığın dışında kaplumbağa bir tane tospağımız da var. O akvaryumcularda satılan tospağı bu. Oha bak orada da var bir tane. Evet. Balıklar da kocaman olmuş ha. Şey diye paylaşmamız yok mu? Japon parkı ama orijinal Japon parkı. Konya'da olsa beğenirdiniz ama burası Japonya'da. Kalemize hoş geldiniz. Bence buradan para isterler 300-400 bir şey. Bu arada bu kalede ilk başta 1589 yılında yapılıyor. Ama bu da tabii ki 2. Dünya Savaşı'nda yıkılıyor. Bombanın etkisiyle. Ardından yeniden yapılıyor. Yani tebrik ediyorum. İlk halini görmedik tabii ki ama şu anki halde gayet tatmin edici duruyor. Bu kalede saat 9 ile 19 arasında açıkmış. Bilet fiyatı Kaç para? 370 yen. Bence içine çok da gerek var mı bilemedim. Şöyle bir girişe girelim gel. Hello. Ne yapıyoruz? Alıyoruz mu? Bilmiyorum sen video çekmeye de girebilirsin. Ya ben tek hiçbir yere girmem aşkım sırf video için. Evet şu an referandum kararıyla girmemeye karar verdik. An itibariyle gezimizi bitirdik ve yemek bölümüne doğru devam ediyoruz. Ben bayağı etkilendim buradan. Buradan dediğim Hiroşima'nın kendinden. Çünkü koca bir şehir yok olmuş ve adamlar sıfırdan her şeyi inciğine cinciğine kadar her şeyi tekrardan inşa etmişler. Mükemmel oldu. Ve şöyle bir durum var. Burada nehirler var. 6 tane nehir. İlk başta bu imparatorluk zamanında buraya yerleşiyorlar zaten. Bu nehirlerin etrafına yerleşmelerinin nedeni savunma olarak kullanmaları nehirleri. Ama sonrasında da bu işte bomba patladıktan sonra şehir yeniden inşa edilirken de eski plana sadık kalınıp yine bu 6 nehirin etrafına yerleştirmişler şehri. Ve adamlar sıfırdan resmen mükemmel bir düzende yeniden bir şehir inşa etmişler çok kısa bir sürede. Bir de şöyle bir durum var. Bu kadar hızlı gelişmesinin en büyük sebeplerinden biri de burada çok büyük otomotiv fabrikası var. Onun dışında sanayi gelişmiş durumda, eğitim gelişmiş durumda. Turizm aynı şekilde biraz bombanın etkisiyle geliştiği için bunlar da tabii biraz can suyu olmuş ülkeye. Daha doğrusu bu Hiroşima'ya. Ve bu şekilde hızlıca eski görkemine kavuşmuş. Belki de eskisinden de görkemli olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi yemek yemeye gidelim. Tekrardan biz neredeyiz? O efsane pasajdayız. Burada hafif ileride bir restoran bölgesi var. Daha çok böyle lokal yemeklerin olduğu, toplu olduğu ve uygun olduğu bir yermiş değil mi? Uydurdun mu? Uydurdum. Bir bina var 4-5 katlı. Bu binanın tamamı buranın çok güzel bir yöresel yemeği var.
ismi. Hiroşima tarzı okonomiyaki yapıyorlar orada. Böyle bayağı güzelmiş. Ekonomi yapıyoruz. Erişteli tuzlu krep falan varmış. Erişteli tuzlu krep nasıl olabilir ki? Bilmiyorum ama oraya gidince göreceğiz. Erişte de bir hamurdur ya aslında. Aynen yani şey gibi ekmeğin arasında pilav sıkmak gibi bir şey yani. Okonomimura. Işık yanıyor. Kırmızı yanıyor bize dur. Çarpılacaktık telefona bakıyorum. Okonomimura. Buradan yaklaşık 7 dakika uzaklıkta. Restoranın içinde full bu bilmem neyi yapan Geç arabalara bir bak restoranlar ya. var. Ne kadar tatlılar. Şimdi gidip oradan ya 2 ya 1 tane seçip yiyeceğiz. Bu sabah batırmak için girdiğimiz Starbucks'ın hemen yanında bu arada gideceğimiz yer. Hala hayatta. Bizim oturmamıza rağmen batmamış. Ne evet. Patlamış valla. Çok erken. Şöyle bir harita düzelsin. Çoraplar da UV ışınlıymış ya. Çorap da UV ışını ne alaka ya? UV ışın koruma ne alaka aynen. Gerçekten etki ediyor mu acaba? Aa baksana şuraya. Güzel şeyler var öyle. Bu arada hep vintage'çı gibi böyle değişik değişik yerler var ha. Binamız şu karşıdaki kırmızı bina olması lazım. Ha bura ne? Otopark mı? Bak motor çıkarıyor abim. Oha bisiklet park alanına bak. Neredeymiş? Bulduk. Yani şu bina. Bu binanın her katında bakalım çıkacağız, bakacağız. Mara. Mararla marmar, mirilli mir, mororla mormor. Şimdilik. Hala bir çöp yol. Çöp nasıl olmaz ya? Vesile sabahtan beri elinde içecek işte onun çöpünü taşıyor. Bir şey yerken bir daha 2 kez düşüneceğim. Bir baksa mıydık önce? Hangisine Sırayla gideceğim? gidelim bakalım. Geze geze mi gidelim? Ha. Bak gel. Al bak yapılan yiyecek bu şekilde olacak. Ay ne güzel oldu öyle. Bak şu Hacı abinin önündekini gördün mü? Ondan yaptıracağız biz de. Ne yapsak burada mı yesek? Üst katlara da Soğanlı. bir bakalım aşkım ya. Gel. Bakalım. Mis gibi kokmadı mı? Ama bir yer ne kadar ne kalabalıksa dersin? o kadar iyi oluyor genelde. Bu arada porsiyonlar çok büyük. İkimize bir tane yeter ha. Baksana. Evet. Mayonezlisi 1450 diyor. Normali 1000 yen diyor. Farklı farklı. Normalini alabiliriz. Buradan mı yiyelim ne yapalım? Itadakimasu. 2000 diyor. Aşağıdaki 1000'e veriyordu aşkım. Bunlar daha bir pahalılaştı gibi. Aşağıdaki daha ucuzdu. İkinci kata mı inelim o zaman? Şeyler çok değişik ya. Servis muhabbeti çok iyi ya. Aşırı güzel. Hangisiydi bizim sevdiğimiz? Sence? Buraya oturalım mı? Burası fiyatlar 1900-2000. Şu peynirli Klasik hangisi? rice cake deneyebiliriz. Buraya oturuyor muyuz? Ablam ne güzel yapıyor öyle. Hangisini alıyoruz? Ay. Aşkım hepsinde domuz eti var bunlarda. Şunda yok bir. Ha. Wagyu etli olan var. 3000 lira. Tamam bunu alırız vejeteryan. Üstüne de çek bakayım ekleme yaptırabiliyorum buradan zaten. Rice cake ekletebiliriz üstüne. Rice cake ne oluyor aşkım? Şu beyaz olan. Mantarlı yok mu? Balıklı da var herhalde. Pork Mantar bake. yok mu? Mantar Pork. kokusu aldım ben her Pork, yerden. pork. Baksana Pork, yumurtalı aşkım. pork, Bir tane pork. yeter bu arada bize ya. Tamam. Vejeteryan alalım, ekleme yaptıralım. We want to take one of this. Vegetarian. Yes. And this is rice cake? Rice cake topping. Yeah. Hi. Just one. One. Abla bak tezgah hazırlıyor. Şöyle yapılıyor bu. İlk olarak zaten hamur yaptı ablam. Bu hamur krep hamuru normal. Evet. Sırasıyla sen devam et aşkım. Lahana Sonrası yaptı. lahana. Baharat döktü. Ara ara Bayağı baharat döktü ama. döktü. Lahananın üzerine de fasulye, filizlendirilmiş fasulye ekledi. Onun üstüne çok az bir hamur daha ekleyip ters çevirdi. Şimdi makarna, aşkım makarna gelmeyecek mi? Gelecek makarna? erişte, makarna değil. Eriştede de iki opsiyonumuz var. Soba ya da udon diye geçiyor. Soba deyince benim aklıma evdeki sobalar geliyor. Onu da ekleyecek sonrasında şöyle bayağı büyük bir porsiyon oluyor bu arada. Dokunsana be. Çok mu sıcak? İyi sıcak ha. Soba gibi aynı. İşte soba, udon, soba. Hangisini istersen. Şurada da bu arada rice cake istedik biz bir tane. Abla ona da yağ döktü, onu ısıtıyor bir yandan da. Pankekin pirinç versiyonu düşünebilirsin. Ekstradan onu istedik. Bak bizim eriştemiz de geldi.
Bu arada şu kalınlar daha güzel gözüküyor işte de. Bunlar kalınlaşıyor mu sonradan? Ne bileyim. Ablam her şeye baharat ekliyor. O ne, yağ mıydı o? Su gibi gözüküyor yağda. Bence büyüyecek bu. Evet. İnşallah büyür. Nereden aklınıza geldi de bu tarifi yaptınız yani? Bence çok başarılı. Yani servis şekli de çok başarılı. Bak sağdaki ablalara bak. Hiç soğumuyor. Hani sıcak sıcak yiyorsunuz. Normal pizza dilimler gibi dilimliyorlar. Aynen, Bittikçe bir de tabağını soğumuyor, tazeliyorsun. Şöyle zaten kesmek için de şey var. evet. Çok tatlı. Spatulamsı bir şeyler. Thank you. Thank you so much. Okay. Why those spice? This spicy one. Bu normal. Okay. Biz soya soslarına da bayılıyoruz burada artık. Aa bak, o bayağı büyümüş rice cake'imiz de. Aa sünüyor kız bayağı. Her şey çok iyi. Birazdan yine bak soya sosu gibi bir şey döktü üstüne. Hazır olsun bir yiyelim bakalım. Ablam şey yaptı, rice cake'i de içine koydu. Aa üstüne de yumurtamızı haşlıyoruz. Haşlamıyoruz, ne yapıyoruz? Yumurtamızı pişiriyoruz. Ana o ne güzel yaptı. Ne öyle. güzel yaptı. Ya bu insanlar sunum işinden çok iyi anlıyor ya. Üstüne bir kat daha mı çıkacak şimdi? Ne olacak? Thank you so Thank you. much. Aşkım sen kessen daha iyi bence. Aa, Yani? içinde bir de pirinç topu var ya. Pirinç topu da ne güzel Dedi oldu. ya pankek var sert yap diye. Hoppa, Elime yanıyor değdirme, yanıyor. Elime... Değdirdin mi? Hayır. Ha, kendine güzenenin aynı. Ya hep öyle olur zaten. Al senin olsun bir Hayır tadı. ya, hayır. Güzel de ne olur. Krebini bir yesene bir. Allah rızası için çok güzel. Tadı harbi mükemmel. İçindeki soslar aşırı güzel. Şu şey verebilir misin bana? Üzerine konomiyaki sos diye yazmışlar. De bu bildiğin şey mi? Soya sosu değil bu aşkım. Bu farklı bir sos ha. Şu an tam tadını alamadım. Yani bir şeye benzetmeye çalışıyorum ama bence benzemiyor. Gerçekten denenmesi başarılı. gereken bir şey. Bayağı başarılı. Dikkat et bebeğim. İyi misin? Çok sıcaktı. Çok mu yandın? Ya şu an içim rahat bir şekilde yiyebiliyorum ya. Gerçekten temizler. Hani diğer Asya ülkelerinde çok düşünerek yiyorduk. Ya zaten gözünün önünde yapıyor. Bu da bence çok güzel bir avantaj. Evet. Tadım testimizden 10 üzerinden 10 aldı benden şu anda. Bence de. Tadım testimizden de başarıyla geçtiğine göre artık bölümü burada noktalayabiliriz. Bir sonraki bölümde Görüşürüz.